Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Nuxt uygulamamızı Vercel ile beraber nasıl yayınlıyoruz, nasıl deploy ediyoruz, bize neler sağlıyor Vercel bu manada, bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Açık konuşmak gerekirse çok detaylı bilmiyorum Vercel'i, fakat başlangıç için çok fazla bir şey bilmenize de gerek yok. Sadece GitHub hesabınızı bağlamanız çoğu durumda yetiyor. Bildiğim kadarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Nuxt tarafında hem Vercel tarafında bir iki tane çok ufak trik var, nüans var. Onları size göstereceğim. Basit bir Nuxt uygulaması oluşturdum sıfırdan. Sadece şu var ekstra. Bir Hello World, daha doğrusu Hello TS adında bir endpoint var. Burası geriye date bilgisini geri dönüyor. Ekranda da Hello Real World yazdım. İşte time, zaman şu anda şuymuş. Bunu tabii yenilediğimizde bu sürekli endpoint'ten aldığı için yenileniyor. Başka hiçbir şey yok. Her şey Nuxt Config'e gidelim. Tertemiz. Şimdi Vercel hesabımıza giriş yapıyoruz. Login diyeyim. Login GitHub diyorum. Gitti geldi, bir şeyler oldu. Geldi. Şu anda iki tane şeyim var. Bir tanesi çocuklara ben matematik öğretmek için bir uygulama yapmıştım. O. Bir tanesi de apostyle.com'u taşımak istiyorum diye bahsetmiştim. O. Şimdi Vercel UI olarak da basit bir alet. Detaylara dediğim gibi girmeyeceğim. Yani ben burada Vercel anlatmayacağım. Vercel kullanarak Nuxt uygulamasını biz nasıl host ediyoruz ondan bahsedeceğim. Add new diyorum, project diyorum. GitHub hesabım bağlı olduğu için burada görmüş olduğunuz üzere repositörler listelendi zaten. Şu repository'yi ben, daha doğrusu şöyle açalım GitHub hesabımı. Nuxt YouTube adında bir repo oluşturdum. Sol taraftaki projeyi buraya push ettim. Şu anda benim projemin güncel hali burada zaten yer alıyor. Dolayısıyla buradan sadece Nuxt YouTube'u import et demem yetiyor kuruluma başlamak için. Projenin adı ne? Nuxt YouTube olur. Buradan desteklediği framework'leri görebilirsiniz. Otomatik algıladığı Nuxt.js olduğunu projenin. Root directory bu. Doğru. Bunlara hiç dokunmayacağız. Biraz sonra anlatacağım bunlarla ilgili bir şeyler. Burası şu. Bizim yazdığımız başka bir script olabilir. Onu buradan command'dan çağırıyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Package.js'ine gidelim. Şuraya ben Ahmet diye bir şey oluşturup burada başka bir şeyler yapıyor olabilirim ve onu çağırmak istiyor olabilirim deployment için. Onu buraya yazıyoruz command olarak. Nuxt'ı bildiği için Nuxt build'i otomatik olarak buraya eklemiş. Override deyip de burayı güncelleyebiliyorum. Output directory, bunları zaten söylememe gerek yok. Install command diyor. Onlarla da işimiz yok. Environment variable dediği videoların bazılarının içerisinde söylemiştik. İşte buraya environment variable yazıyoruz. Karşısına value'sunu yazıyoruz. API key olabilir. SQL database connection string olabilir. Bu tarz bilgileri burada ekleyip uygulamamızın içinden kullanabiliyoruz. Aşağıda da aslında deploy düğmesine bastığımda neler olup bittiğini göreceğimiz şey var. Kısım var. Log çıktısı var. Bu kadar. Deploy diyorum. Deployment işlemi başladı gördüğünüz gibi. Bunu bir queue'ya aldı. Bu arada Vercel'in yaptığı şey görece, tırnak içinde söylüyorum, bir konteyner ayağa kaldırıp boot işlemini yapıp sonrasında bunu publish etmek. Ama bunu o kadar, nasıl söyleyeyim, pürüzsüz bir şekilde yapıyor ki insanlar Vercel'i çok seviyor. Zaten Vercel bu manada da sanırım bu işi en iyi yapan servislerden bir tanesi. Şunu bir genişletsek görebiliyor muyuz? Bakın. Biz lokalde nasıl ki yarn build yazıyoruz, yazdığımızda neler oluyorsa burada da aslında gitti şey yaptı ilk önce. Yarn install yaptı ya da npm install, ne olduğu önemli değil. Yukarıda zaten vardı. Paketleri install etti, internetten download etti. Sonrasında build'i yaptı. Bitti. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamız şu anda yayınlandı. Şuna mı tıklıyorum? Tıklıyoruz. Ve gördüğünüz üzere uygulamamız şu anda internette nuxt-youtube-nu.vercel app olarak yayınlandı. Yeniliyorum. Şuradaki zaman bilgisine dikkatinizi çekmek isterim. Gördüğünüz gibi zaman bilgisi güncelleniyor. Yani bu ne demek? Backend'im de düzgün çalışıyor. Gidiyor backend'den time bilgisini alıyor ve ekranda bunu gösteriyor. Muhteşem. Yani şöyle söyleyeyim, 15-20 saniyelik iş. Şimdi şuraya birazcık şöyle sola doğru kaydıralım. Şöyle dashboard'a gidelim ya da şurada add domain ya da dashboard'a gidelim, oradan dalanalım. Dashboard'a gidiyoruz. Şu anda biz Nuxt YouTube uygulamasının dashboard'undayız. Şu yukarıdaki sekmelerden biraz bahsedelim. Deployments'a tıklıyorum. Bu görmüş olduğunuz deployments benim demin yapmış olduğum işlemi ifade ediyor. Biraz sonra bir şeyler değiştirip tekrar otomatik deploy başlayacak. Buraya ikinci bir satır gelecek. Buradan işte filtreleyebiliyoruz falan filan. Analytics'e tıklıyorum. Vercel bize bir analytics sunuyor. Bunu enable et dediğimizde burada işte kısıtlar var ücretsiz olduğu için, ama $20 verip Pro'ya geçtiğinizde önünüz açılıyor bu manada. Buradaki Analytics de aslında hobi projeler için bence fazlasıyla yeterli. Burada sayfanızla ilgili işte gördüğünüz gibi skorlardır ya da tabi bunu enable etmeyeceğim şu anda ben. Bunu nasıl kapatıyorum? ESC'ye basayım. Enable diyeyim. Neyse, burası enteresan olmuş.
Burada size önerilerde bulunuyor. Şunu şöyle yapsan daha iyi olur. SEO açısından ya da performans açısından gibi. Log'a tıklıyorum. Buradaki log uygulamamızın bakın giden requestler, o ıvırlar zıvırlar her şeyi buradan serverless function'mış gibi bilgileri buradan monitör edebiliyorsunuz. Storage'a tıklıyorum. Açıkçası bunun ne olduğunu bilmiyorum ama anladığım kadarıyla create dediğinizde sizin için bir herhalde Postgres ya da key value bir database ayağa kaldırıyor ve siz onu kullanıyorsunuz. Yani tahminim o yönde. Settings'e tıklıyoruz. Şimdi Settings'te sonradan işte build komandını, output directory'yi ve benzeri şeyleri değiştirebiliyoruz. Ya da buradan environment variable'a tıklayalım. Environment variable'lar tanımlayabiliyoruz. Domains sekmesinde ise uygulamamızın domaini şuymuş. Diyelim ki ben apostyle.com'u ya da bilmem ne.com'u yönlendirmek istiyorum. Buraya ilgili domaini yazıp kendi domaininizin name serverlarının ilgili ayarlarını da yapıp buraya yönlendirebiliyorsunuz ve artık işte apostyle.com'sa her şey ne derler adına domain oradan uygulamanız çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi her şey 1-2 tıkta oluyor zaten. Bence gayet iyi ve muhteşem bir imkan bu. Şöyle cancel diyeyim. Şuraya edit dediğimde şunu yapabiliyoruz. Bizim bir sürü branch'imiz olabilir Git'te. Buradan ilgili branch'i seçip şeyde belirleyebiliyoruz. Yani ben production diye bir branch'im var. Oraya push ettiğimde son değişiklikleri o zaman çalışıp şuradaki domainden değişiklikleri görebiliyorum. Yani o branch için bir build oluşturup publish ediyor. Burada başka nelerden bahsedebiliriz? Git'e tıklayalım. Bir de ne varmış? Dediğim gibi ben de çok bilmiyorum. Burada Git'e bağladığımız için connect ıvır zıvır ayarları var. Integrations var. Bayağı bir şey buradan entegre edilebiliyormuş ama dediğim gibi ben çok bilmiyorum. Deployment protection diyor. Functions demiş. Gerçekten hiçbir fikrim yok buralarla ilgili. İşte zaman ayarlı bir şeyler yapabiliyoruz. Nuxt var mı? Burada varmış. Cron diye ayarlıyorsunuz. İşte schedule ediyorsunuz ve adam çalışıyor falan filan. Yani bir sürü şey bize sağlıyor. Şeyin kabası bu şekilde. Şu project sekmesine tekrar tıklayalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Buraya biz ne yapmıştık? Bir şey yapmadık aslında. Don't save diyebilirim. Şimdi şuradaki Hello Real World'ü merhaba dünya yapalım. Merhaba gerçek dünya olsun. Kaydettim. Şuraya geliyorum. Şöyle yapalım. Niye buraya gelmedi yaptığım değişiklik? Geldi. İşte ne diyelim buna? Change text olsun. Commit diyelim. Push ediyorum ilgili değişiklikleri. Otomatik olarak şimdi burada şeyi göreceğiz burada bir yerde. Muhtemelen şu deployments'tadır. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Değişiklikleri yaptım. Push ettim. Otomatik benim için build alınıyor. Şuna tıklayayım. Şurayı yenileyim. Burası böyle zaten. Eski versiyon. Yenileniyor gördüğünüz üzere. Bir yenilensin. Rahat rahat görelim. Şurayla bir işim yok zaten. Tamam. Deploy gerçekleşti. Geldim uygulamama. Yeniliyorum ve gördüğünüz gibi yapmış olduğum değişiklikler şeye yansıdı. Normal gerçek canlı dünyaya. Dolayısıyla muhteşem. Buraya gelip buradan yeniden redeploy de edebiliyoruz. Mesela şuraya gelelim. Sanırım copy diyeyim. Şuraya bir Ctrl V diyeyim. Enter'a basayım. Vercel şunu da yapıyor bizim için. Her bir build'i ayrı bir isimle publish ettiği için versiyonlar arasında da bu şekilde gördüğünüz gibi bu eski versiyon URL muhtemelen şu git hash'idir. Eski versiyonu bu şekilde bana gösterebiliyor. Dolayısıyla versiyonlar arasında gezinebiliyorum ya da bir gerçek production ortamına çıkmadan önce testleri yapılacak olan versiyonu deploy ediyorum. İnsanlar test ediyor takımdaki. Okey ise production'a ilgili versiyonu çıkabiliyoruz. Onu da sanırım şöyle tıklıyorum. Şöyle rollback deyip ya da burada kesin onun bir şeyi vardır. Assign domain diyor mesela. Assign ediyorsunuz muhtemelen. O domaini artık buradaki build'i kullanıyor. Bence çok güzel. Şimdi işleri birazcık bizim Nux tarafından yapalım. Değiştirmeye başlayalım. Şimdi burayı yenile diyorum ben. Ne demiştik? Şurası server'dan gidip alıyor. Yani bu normal. Şuradaki package.js'ine gidelim. Build komutunu çalıştırdı. Dolayısıyla ben diyelim ki bunu generate etmek istiyorum. Şimdi geliyorum şuraya. Generate'den kastımız neydi? Anlatmıştık bunları. Statik olarak generate edecek ve bitecek. Dolayısıyla şu saat artık generate edildiği anda kalması lazım. Backend'e gitmemesi lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Settings'e geldim. Build komanda override diyorum. Şuraya şunu yazıyorum aslında. Generate. Save ediyorum. Tekrar project'e geliyorum. Daha doğrusu deployments'a geliyorum. Diyorum ki sen şu son versiyonu ben bir şeyleri değiştirdim kardeşim. Yeniden deploy et. Burada işte var olan kişi kullanmayayım. Onları ayarlayabiliyorsunuz. İlgili URL'i gösteriyor. Redeploy diyelim. Yeniden deploy et. Yeni bir şey oluşturdu. Deployment oluşturdu. Şimdi deploy ediyor onu.
etsin bakalım. Ve gayet de hızlı çalışıyor. Tabii bizde çok fazla bir şey yok ama yine de bu performans ne bileyim gayet bence güzel. Ve gördüğünüz gibi bir şeyleri build etmeye başladı. Bir etsin. Environment Production'mış. Şurada ne var? Read copy URL view all branch deployments. Tamam. Assigning domains dedi ve merhaba gerçek dünya artık yayında. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi artık bir kere generate edildiği için statik oldu her şey. Dolayısıyla zaman artık durdu bizim için. Çünkü endpoint'ten herhangi bir şey gidip almıyor artık. Building sırasında generate ederken endpoint'ten gitti aldı zamanı, artık onu bildiğimiz statik olarak HTML ürettiği için orada bırak. Bu da böyle. Bu çok önemli bu arada. Bunu iyi anlamak lazım dediğim gibi. Şimdi burada bizim ilk daha şöyle söyleyeyim, bir tane Next uygulaması yaptık. İlk karşılaşacağımız problemi ben size söyleyeyim. Şöyle bir şey var diyelim. About page. Gelelim lokalime. About page diye bir URL var. Tıklıyorum. 404 not found alıyorum. Geri geliyorum. Tıklıyorum. 404 not found alıyorum. Çünkü öyle bir sayfa yok. Geliyorum command line'a. Yarn generate diyorum. Enter'a basıyorum. Next generate ediyor. Ve bir hata aldım. Burada diyor ki kardeşim about diye bir sayfa varmış, ben onu bulamadım. Çünkü generate edebilmesi için o sayfaya gidip o sayfadaki bilgileri alıp yazıyor olması lazım ve fail oldu. Build alma işlemi. Şimdi bu niye önemli? Şimdi işler büyüdükçe biz bir tane link unutuyoruz bir yerde. Sayfasını yapmamış oluyoruz. Ya da ne bileyim bizim bir content'imiz var. İşte WordPress'ten geçtik. Nux'a geçtik. İçeride internal bir şey kalmış. URL kalmış. Tabi bunları temizlememiz lazım zaman içinde ama diyelim ki build alacağım, alamıyorum. Bunu nasıl alıyoruz? Gidiyoruz Next Config'e. Şuraya geliyorum. Nitro'nun, bizim şeyimizin adı Nitro'ydu hatırlarsanız, sunucumuzun adı. Pre-render'a gidiyorum. Pre-render. Bunun fail on error diye bir parametresi var. Fail on error şu demek. Error olsa da kardeşim sen işi bitir. Geliyorum. Yani generate diyorum. Görmüş olduğunuz gibi generate işlemini tamamladı. Fakat şu output'a bakacak olursak burada about page ile ilgili bir şey yok. Çünkü öyle bir sayfa yok. Gelelim şuraya. Onu da yapalım ve videoyu bitirelim. Da about.view olsun. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Buna about diyelim. Tıkladım. Gelmedi. Yenileyelim şurayı. Yine gelmedi. Çünkü yarın dev diyeceğim. Yeniliyorum. About sayfasına geri gel. About sayfası geldi. Şöyle root'a dönelim. About'a tıklıyorum. About. Geri geliyorum. Geri geldim. Tekrar generate et diyorum. Output'a bakıyorum. Public'e bakıyorum. Burada About sayfasını görmüş olduğunuz gibi generate etti ve erişebildim. Dolayısıyla yine bu değişiklikleri gönderelim. Ne diyelim buna? İşte About page edit diyelim. Gönderdim. OK dedim. Gönderdi. Şöyle deployments'a tıklayalım. Bu arada şurada bakın Open Graph diye de bir şey var. Kısım var. Buradan da şeyleri öneriyor size. Twitter'da şöyle şunlar ekle. OG title, Open Graph title'ını ekle. ıvır zıvır diye. Bunları da size söylüyor. Şöyle deployment. Yine kaybolduğum şeyde. Nereye gitmem lazım? Dediğim gibi çok bilmediğim ve kullanmadığım için ve kullanmanız da gerek yok bu arada. Bir kere yapıyorsunuz. Şuna tıklamam gerekiyormuş. Bir kere yapıyorsunuz, unutuyorsunuz aslında. Just now. Ya daha ben bulana kadar adam yaptı yani deployment'ı. Bu kadar. Şöyle sonlandıralım videoyu yavaş yavaş. İşte bu kadar. Bu dünyada işler basit arkadaşlar. Dediğim gibi bir sürü nüansı, bir sürü sağladığı şey var Vercel'in. Araç var, mekanizma var. İşte bildiğim kadarıyla siz imajları veriyorsunuz. Eğer Next Image komponentini kullanırsanız ya da Next Image neyse o, onu optimize ediyor, cache'liyor, resize ediyor. Bir sürü böyle incik boncuk size katma değer sağlayacak özellikleri var. Ama temelde gördüğünüz üzere hobisel bir şey yapıyorsanız 3-5 saniyede uygulamalarınızı deploy edip insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Vallahi inanılmaz güzel şeyler. Özellikle böyle tarihsel olarak bizim eskiden uğraştığımız işlere baktığımda, çektiğimiz eziyetleri düşündüğümde böyle şeyler gerçekten çok sihirli geliyor bana. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.